Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün herkesin çok kolaylıkla yapabileceği, oklava kullanmadan çok az malzeme ile hazırlanan nefis mi nefis kat kat katmerler hazırlıyoruz. Hadi tarifimizin yapımına geçelim. İlk olarak katmerimizin hamurunu hazırlayarak işe başlayalım. Yoğurma kabıma 1 su bardağı ılık sütü alıyorum. Klasik su bardaklarından kullanıyorum. 200 ml olarak düşünebilirsiniz. Daha sonra 1 su bardağı da ılık suyumu ilave ediyorum. Dilerseniz 2 bardak süt ya da 2 bardak su da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Daha sonra üzerine de 1 tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. Şimdi unu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Katmer hamurunda çok az malzeme var. Dilerseniz mayalı da yapabilirsiniz ama ben şimdi mayasız katmer yapmak istiyorum. Yavaş yavaş unu ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. Hamurumuz toparlandıktan sonra un serptiğimiz tezgaha alarak burada da yoğurmaya devam edebilirsiniz. Toplamda 5-5,5 su bardağı kadar un kullandım. Siz yine hamurunuzun kıvamına göre un miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Kontrollü eklemenizde fayda var. Hamurumu şöyle önce elimle uzatıyorum. Tam ortadan bastırarak ikiye bölüyorum. Şimdi diğerlerini de hep ortadan bölerek toplamda 8 tane eşit boyutta beze oluşturacağım. Buradaki beze sayısını artırıp azaltabilirsiniz. Yine tavanızın boyutuna göre de bezelerinizi ayarlayabilirsiniz. Çok hafif un serptiğimiz tezgahta hamurlarımızı şöyle orta kısımda birleştiriyoruz. Sonra elimizin içerisine yerleştirerek yuvarlıyoruz. Bu şekilde bezemizi hazırlamış olduk. Bezelerimizin hepsini hazırladık. Çukur bir tepsi alıyoruz. Tabanına biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Bezelerimizin de her yerini şöyle yağla kaplayarak tepsiye diziyoruz. Bu şekilde 15 dakika dinlendireceğiz. Böyle yaptığınızda oklava kullanmadan elinizle çok güzel bir şekilde rahatça bezelerinizi açabileceksiniz. Bu aşama önemli. Mutlaka yapın. Bezelerimizin üzerini streç filmle kapattım. 15 dakika oda ısısında dinlenmeye bırakıyorum. Bu arada biz de tereyağımızı eritebiliriz. 100 gram tereyağını uygun bir kaba alarak eritiyoruz. Erimesi yeterli. Eridikten sonra ocaktan alacağız. Kısık ateşte tereyağımızı erittik. Şimdi bezelerimiz de dinlendiler. Şekillendirme aşamasına geçebiliriz. 15 dakika kadar beklettiğimiz bezelerimizden bir tanesini hafifçe yağladığımız tezgaha alıyoruz. Zaten bezemiz de yağlı. Yağda beklediği için de hiç oklava kullanmadan çok rahat bir şekilde elinizle açabiliyorsunuz. Şu şekilde çekerek dikdörtgen şeklinde hamurumuzu açacağız. Bu boyutta açmak yeterli gelecektir. Zaten daha fazla açtığımda artık delinmeye başlıyor. Yeterince inceldi. Üzerine 1 kaşık kadar erittiğimiz tereyağından döküyorum. Ve elimle şöyle yaydırıyorum. Şimdi yine hafifçe çekerek, uzatarak rulomuzu yapıyoruz. Zemin de yağlı olduğu için hamur ortada toparlanabiliyor. O yüzden rulo yaptıktan sonra da uzatabiliyorsanız mümkün olduğunca uzatabilirsiniz. Biraz da burada çekiştiriyorum. Daha sonra üzerine şöyle parmağımla bastırarak hafifçe düzeltiyorum. Buradan bir ucundan başlayarak sarıyorum.
Bu şekilde son parçasını da altına yerleştiriyoruz ve gül şeklini verdik. Tüm hamurlarımızı şekillendirdik. Şimdi bir tabağa sıralıyorum. Üzerlerini de streç filmle sardıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Bu şekilde yaklaşık 1 saat kadar dinlendireceğim. Eğer isterseniz bu aşamadan sonra akşamdan hazırlayıp sabahta pişirebilirsiniz. Güzelce streç filmle sardıktan sonra buzdolabında hiçbir sorun olmayacaktır. Sıra geldi hamurlarımızı açmaya. Buzdolabından çıkarttığım tezgahıma çok az un serpiyorum. Daha sonra merdane ile tavamın boyutuna göre bezelerimi açıyorum. Birkaç tanesini açtıktan sonra pişirme aşamasına geçebilirsiniz. Çünkü katmerler hızlıca pişecektir. O yüzden önden hepsini de açabilirsiniz yeriniz müsaitse. Daha sonra pişirmeye geçebilirsiniz. Hazırladığım katmer hamurunu merdanenin üzerine alarak tavaya geçiriyorum. Tavaya hiçbir şekilde yağ sürmeden katmerimi yerleştiriyorum. Tavamı önceden orta derecenin birazcık üzerinde ısıtmıştım. Alt kısmı kızardıktan sonra ters çeviriyorum ve pişen yüzeyine önceden kalan tereyağından biraz sürüyorum ve alt kısmında pişmesini bekliyorum. Toplamda 1-2 dakikada katmerleriniz pişecektir. O yüzden sürekli kontrollü olmanızda fayda var. Her iki yüzeyini de pişirdikten ve yağladıktan sonra servis tabağına alabilirsiniz. Pişerken de böyle içleri kabarıyor, hava doluyor ve katları yavaştan açılmaya başlıyor. Hiç oklava kullanmadan evinizde çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz oldukça da pratik bir tarif. Daha önce de dediğim gibi hamuru önceden hazırlayarak buzdolabında 1 gün kadar bekletebilirsiniz. Bekledikçe daha güzel açılmaya başladığını siz de göreceksiniz. Şimdi içerisinde bölüp katlarını size göstermek istiyorum. Kahvaltılarda, çay saatlerinde severek tüketeceğinize eminim. Azıcık malzemeyle çok da lezzetli bir tarif. Ben yapamam diye endişeniz varsa kesinlikle böyle bir şey düşünmeyin. Oldukça kolay, herkes çok rahat bir şekilde yapabilir. Evinizde su, süt, un ve tuz varsa bu tarif tam size göre. Mutlaka deneyin. Tarifimi denedikten sonra yorumlarınızı yazmayı, Nefis Yemek Tarifleri uygulamasından fotoğraflarını benimle paylaşmayı unutmayın. Yeni gelecek tarifleri kaçırmamak için kanalımıza abone olabilirsiniz ve sizin için seçtiğim diğer nefis kahvaltılık tarifleri de videonun sonunda bulabilirsiniz. Gelecek tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.